Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes kaplamasıyla iç dolgulu harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Gün sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 125 gram tereyağımı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sütümü de ilave ettikten sonra şöyle bir fincan olacak şekilde pudra şekerimi de ekliyorum. Bir adet yumurta sarısını da ilave ediyorum. Beyazını iç sosu için ayırdım. Ve silme olacak şekilde bir çay kaşığı kabartma tozumu da ekliyorum. Bir paket vanilyamı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 3 su bardağı unumu ekliyorum. Ve şöyle yumuşak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. 3 su bardağı unumu ekledim. 1 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam ettim. Ve hamurumuzun kıvamı bu şekilde oldu. Toparlamış olduğum hamurumu üzerine kapatıp buzdolabımın normal bölümünde yarım saat dinlenmeye alıyorum. Hamurlarım dinlenirken ben de iç sosunu hazırlıyorum. Ayırmış olduğum yumurta beyazını karıştırma kabına aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı sütümü ekliyorum. 1 su bardağı hindistan cevizimi de ilave ediyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. 1 fincan böyle ince çekilmiş cevizimi ilave ediyorum. Ve dolu dolu 1 yemek kaşığı kakaomu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Benim yumurtam büyük olduğu için yeterli geldi. Eğer fazla kuru olursa iç harcınız, üzerine tekrardan şöyle çeyrek çay bardağı kadar süt ilavesi daha yapabilirsiniz. Evet, malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu karışımımızı kurabiyemizin içi için hazırladık. İç harcım da hazır olduğuna göre kurabiyemi yapım işlemine başlıyorum. Dinlenmiş olan hamurumu aldım. Şöyle güzelce toparlıyorum. Hamurumdan büyükçe bir beze oluşturuyorum. Hamur matımın üzerine koyup öncelikle elimle bu şekilde bastırıyorum. Ben hamur matı kullandım. Hamur matınız yoksa 2 adet yağlı fırın kağıdı arasında açabilirsiniz. Ve merdanemle her tarafı eşit olacak şekilde aşağı yukarı 2 santim kalınlığında hamurumu açıyorum. Açmış olduğum hamurumu böyle bir aparat yardımıyla kesiyorum. Sizin böyle aparatınız yoksa su bardağının ağzıyla da kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurlarımın kenarlarındaki fazlalıkları çıkartıyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurlarıma yine hazırlamış olduğum iç harcımdan yerleştiriyorum. Böyle bir çay kaşığı kadar koymanız yeterli. Ben çekim yaptığım için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz elinize hamuru alıp iç harcını koyup öyle de katlamalar yapabilirsiniz. O şekilde daha kolay olur. İç harcını koymuş olduğum kurabiyelerimi bu şekilde katlıyorum. Kenarlarına güzelce bastırıyorum açılmaması için. Ve hazırlamış olduğum hamurumu tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz.
Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün kurabiyelerimi yaptım, hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim pişti, güzelce soğudular. Soğumuş olan kurabiyelerimin üzerinin kaplamasına geçiyorum. Benim böyle şerbetim vardı arkadaşlar, baklavadan artan, onu kullandım. Ve bir paket burçak bisküviyi bu şekilde un haline getirdim. Robotumdan güzelce çektim. Kurabiyelerimi öncelikle şerbete, sonrasında un haline getirmiş olduğum bisküvilerime buluyorum. Başta da söylediğim gibi benim şerbetim hazırdı arkadaşlar. Siz bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı suyla şöyle bir 10 dakika kaynatıp şerbetinizi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle şerbetime, sonrasında un haline getirmiş olduğum bisküvilerime bulayıp servis tabağıma alıyorum. Bütün kurabiyelerim için aynı işlemi uyguluyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız bunun gibi birçok kurabiye, poğaça, şerbetli tatlı tariflerim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Ayrıca Nazo Mutfak'ta yazarak kanalıma kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, bütün kurabiyelerimi yaptım, hazırladım. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Özellikle misafir sofralarını, 5 çaylarını, gün sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Bu kurabiyelerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp şerbetle buluşturup bisküviye bulayıp taze yapılmış gibi tüketebilirsiniz. Hatta kurabiyeleri akşamdan yapıp hazırlayıp üzerindeki bulama işlemini sabah da yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde kurabiyelerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem dolgulu harika bir tarif oldu. Siz kurabiyelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.